Nagis TV'ye hoş geldiniz. Ülkeler serimizin bu bölümünde Avusturya'yı tanıtacağız. Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkileri, vize süreçlerini, Avusturya'nın kozmopolit yapısını ve mutlaka gezilmesi gereken şehirleri keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Avusturya, Orta Avrupa'da yer alır. Komşuları Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İsviçre, Liechtenstein, Slovakya, Macaristan ve Slovenya gibi ülkelerdir. Ülkenin büyük bölümü Alp dağlarıyla kaplıdır. Bu dağlar Avusturya'ya büyüleyici bir güzellik katar. Yüksek zirveler, yeşil vadiler ve masmavi göller ülkenin her köşesini süsler. Avusturya doğal güzellikleriyle ünlüdür. Ülkenin kalbinde yer alan Viyana, tarihi ve kültürel bir merkezdir. Şehir, muhteşem sarayları, geniş meydanları ve etkileyici müzeleriyle büyüler. Salzburg, Mozart'ın doğum yeri olarak bilinir ve barok mimarisiyle dikkat çeker. Hallstatt, göl kenarında yer alan bir başka güzel kasabadır. Dağların eteğinde masmavi bir gölün kıyısında kurulu bu kasaba, kartpostalları aratmayan manzaralar sunar. Avusturya, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle unutulmaz bir seyahat deneyimi vaat eder. Avusturya'nın başkenti Viyana'dır. Nüfusu yaklaşık 9 milyon, yüzölçümü ise 83 milyon 879 kilometrekaredir. Resmi dili Almanca, para birimi ise Euro'dur. Bayrağındaki kırmızı ve beyaz renkler, Babenberg Hanedanı'na kadar uzanan tarihi simgeler taşır. Avusturya, zengin bir tarihe ve kültüre sahiptir. Yüzyıllar boyunca Habsburg Hanedanlığı'nın egemenliği altında kalan ülke, görkemli saraylar, katedraller ve kalelerle doludur. Viyana'daki Schönbrunn Sarayı, Habsburg İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtır. Hofburg Sarayı ise imparatorluk ailesinin kışlık konutu olarak hizmet vermiştir. Salzburg'daki Hohensalzburg Kalesi, şehrin tepesinde yükselen görkemli bir yapıdır. Orta Çağ'da inşa edilen kale, günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. Avusturya'da tarih ve kültür iç içedir. Ülkenin her köşesinde tarihi yapılar, müzeler ve sanat galerileri bulunur. Bu yapılar, Avusturya'nın zengin geçmişine ışık tutar. Ziyaretçiler, bu yapıları gezerken tarihin derinliklerine yolculuk yapabilirler. Avusturya'nın tarihi, Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Roma döneminden kalma yollar ve yapılar, ülkenin dört bir yanında görülebilir. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun etkileri de Avusturya'nın bazı bölgelerinde hissedilir. Avusturya'nın bağımsızlık süreci ve modern tarihi, ülkenin kimliğini şekillendiren önemli olaylarla doludur. Bu süreçler, Avusturya'nın bugünkü modern ve bağımsız yapısının temelini oluşturur. Avusturya kültürü, müzik, sanat ve edebiyatla yoğrulmuştur. Ülke, Mozart, Beethoven ve Strauss gibi ünlü bestecilere ev sahipliği yapmıştır. Viyana Operası, dünyanın en ünlü opera binalarından biridir. Salzburg Festivali ise her yıl binlerce müzikseveri kendine çekmektedir. Avusturya mutfağı da ülkenin kültürel zenginliğini yansıtır. Wiener Schnitzel, Tafelspitz ve Apfelstrudel gibi lezzetler dünya çapında ün kazanmıştır. Kahve kültürü de Avusturya'da oldukça gelişmiştir. Viyana kahvesi, kendine özgü aroması ve sunumuyla ünlüdür. Avusturya'ya gelen ziyaretçiler geleneksel kahvelerden birini tatmadan dönmemelidir. Avusturya'nın halk dansları ve geleneksel kıyafetleri, ülkenin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ülke, Stefan Zweig ve Thomas Bernhard gibi ünlü yazarlar ve şairler yetiştirmiştir. Avusturya sineması da dünya çapında tanınmış ve birçok ödül kazanmıştır. Modern sanat galerileri ve sergiler, Avusturya'nın sanat dünyasındaki yerini pekiştirmektedir. Avusturya, yıl boyunca çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapar. Kış aylarında Alp dağları kayak ve snowboard tutkunları için bir cennettir. Innsbruck, Kitzbühel ve St. Anton gibi kayak merkezleri dünya standartlarında pistler sunar. Yaz aylarında ise yürüyüş, bisiklet ve dağcılık gibi aktiviteler popülerdir. Göllerde yüzmek ve güneşlenmek de keyifli bir seçenektir. Avusturya yıl boyunca birçok festivale de ev sahipliği yapar. Viyana Yeni Yıl Konseri, Salzburg Festivali ve Bregenz Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri kendine çeker. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Schönbrunn Sarayı, Hallstatt Köyü ve Melk Manastırı, tarih ve kültür meraklıları için mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Viyana, Salzburg ve Graz, Avusturya'nın en çok ziyaret edilen şehirlerindendir.
Wachau Vadisi, Zellamsee ve Bregenzerwald gibi daha az bilinen ama keşfedilmeye değer yerler de ziyaretçilerini bekliyor. Avusturya'ya yapacağınız bir seyahat her zaman unutulmaz bir deneyim olacaktır. Avusturya ile Türkiye arasında köklü diplomatik, ekonomik ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Bu iki ülke, birbirleriyle olan ilişkilerinde karşılıklı saygı ve işbirliği esasına dayalı bir yaklaşım sergilemektedir. Diplomatik ilişkiler, her iki ülkenin de büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla yürütülmektedir. Ekonomik ilişkiler de oldukça güçlüdür. Avusturya'da birçok Türk işletmesi faaliyet göstermekte ve iki ülke arasında önemli ticaret hacmi bulunmaktadır. Özellikle turizm sektörü bu ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturur. Avusturya, Türk turistler için popüler bir destinasyon olup, her yıl binlerce Türk vatandaşı Avusturya'nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için bu ülkeyi ziyaret eder. Kültürel bağlar ise her iki toplumun zengin tarih ve kültür miraslarından beslenir. Avusturya'da yaşayan Türk toplulukları kendi kültürel değerlerini ve geleneklerini yaşatırken aynı zamanda Avusturya kültürüyle de kaynaşmışlardır. Bu kültürel etkileşim her iki ülkenin de kültürel zenginliğine katkıda bulunmaktadır. Vize politikası açısından Avusturya Schengen bölgesinde yer aldığı için Türk vatandaşları Schengen vizesi ile bu ülkeye seyahat edebilirler. Vize başvurusu yapacak olanların gerekli belgeleri ve şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Avusturya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları, seyahat öncesinde vize süreci hakkında detaylı bilgi almalı ve başvurularını zamanında yapmalıdırlar. Avusturya ile Türkiye arasındaki bu güçlü bağlar, her iki ülkenin de gelecekteki ilişkilerini daha da pekiştirecek ve karşılıklı işbirliği fırsatlarını artıracaktır. Avusturya keşif gezimizin son bölümüne hoş geldiniz. Bu harika ülke hakkında en ilginç ve şaşırtıcı gerçeklere birlikte bakalım. İlk olarak biraz tuhaf bulabileceğiniz bazı benzersiz yasalardan ve geleneklerden bahsedelim. Avusturya'da tren peronlarında öpüşmenin yasak olduğunu biliyor muydunuz? Bu yasa, gecikmeleri önlemek ve trenlerin zamanında çalışmasını sağlamak için konulmuş. Ayrıca Hallstatt kasabasında sakinlerinin kafataslarının ölümden sonra boyanıp yerel kemiklikte sergilenmesi bir gelenek. Bu uygulama 12. yüzyıla kadar uzanıyor ve sanatla ölümün büyüleyici bir karışımı. Avusturya ayrıca dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bazı özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Örneğin Fucking köyü, evet gerçek adı bu, sırf ilginç adı nedeniyle uluslararası üne kavuştu. Yol işaretlerinin sürekli çalınmasına rağmen köy küresel ilgiyi mizahla karşıladı. Dünya sahnesinde Avusturya'nın az bilinen ancak etkili katkıları var. Dünya çapında ünlü enerji içeceği Red Bull'un Avusturya'da yaratıldığını biliyor muydunuz? Başlangıçta Taylandlı bir içecekten esinlenen bu içecek, Avusturya'da yeniden formüle edildi ve küresel olarak piyasaya sürüldü ve enerji içeceği pazarında devrim yarattı. Son olarak, Avusturya'nın sanat ve bilimlere olan bağlılığı iyi bilinir ancak genellikle hafife alınır. Ülke, özellikle fizik ve tıp alanlarında çok sayıda Nobel ödüllü yetiştirdi ve küresel bilgiye ve inovasyona büyük katkıda bulundu. Avusturya'nın bu ilgi çekici yönleri, zaten zengin olan tarih ve kültür dokusuna katmanlar ekleyerek, onu keşfedilmeyi bekleyen sürprizlerle dolu bir ülke haline getiriyor. Avusturya maceramızın son bölümü olan eğlenceli ekstralara hoş geldiniz. Bu bölümde, Avusturya'daki hayatın daha eğlenceli yanlarını, popüler sporlardan ve takımlardan yerel dillere ve bu güzel ülkede yaşamanın artılarına ve eksilerine kadar keşfedeceğiz. İlk olarak, sporlar. Kayak yapmanın Avusturya'da neredeyse ulusal bir eğlence olduğunu biliyor muydunuz? Ülke, dünyanın en iyi kayak merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor ve Alp disiplini kayak takımı tarihteki en başarılılar arasında. Bir diğer popüler spor ise futbol. FC Red Bull Salzburg ve SK Rapid Wien gibi takımlar tutkulu yerel destekçilere sahip. Şimdi günlük konuşmalarda duyabileceğiniz bazı yerel ifadelere bakalım. Avusturyalılar genellikle servus kelimesini merhaba veya hoşça kal gibi gündelik bir selamlama olarak kullanırlar. Bir diğer yaygın terim ise Grüß Gott ki bu Tanrı sizi korusun demenin geleneksel bir yoludur. Ve sık sık Oida kelimesini duyarsanız şaşırmayın, arkadaşlar arasında şaşkınlık
hayal kırıklığı ve hatta sevgi ifade etmek için kullanılan çok yönlü bir argo kelimedir. Peki, Avusturya'da yaşamak nasıl bir şey? Artı tarafta, Avusturya mükemmel sağlık hizmetleri, eğitim ve toplu taşıma ile yüksek bir yaşam kalitesi sunuyor. Doğal güzelliği ve kültürel zenginliği, onu yaşamak için cazip bir yer haline getiriyor. Ancak bazı zorluklar da var. Yaşam maliyeti, özellikle Viyana gibi şehirlerde yüksek olabilir. Ayrıca, Almanca öğrenmek yeni gelenler için bir engel olabilir. Ancak birçok Avusturyalı akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor. Genel olarak Avusturya, geleneği ve modernliği güzel bir şekilde dengeleyen, hem sakinleri hem de ziyaretçileri için benzersiz ve zenginleştirici bir yaşam tarzı sunan bir ülkedir. Avusturya yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu olağanüstü ülkenin birçok yönünü keşfetmekten keyif aldığınızı umuyoruz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Nagis TV'yi izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve abone olmayı unutmayın.